Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi Amerika'daki enflasyon verisi gelmeden şu altın ve gümüşe de bir bakalım istiyorum. Yani umarım 3.30'a kadar yetişmiş olur video. Şimdi burada bir destek bölgemiz vardı gümüşte 18.96, 18.92. Bunun altında da 18.87 desteğimiz vardı. Bunun altında kapanışlar görürsek ancak düşüşler başlayabilir demiştik. Şimdi burada bir sarkma gördük. Dün saat 2 civarları bir sarkma oldu. Yalnız bakın şu mumu bir analiz etmemiz, anlamamız gerekiyor. Şuraya bir yakınlaştırıp bakın şu mumun gördüğü en yüksek seviyeyi bir işaretleyelim. Yukarıda 19'a kadar bir yükseliş geldi. Aynı zamanda aşağıda da 18.74'e kadar bir satış geldi. Şimdi bu kadar geniş bir alanın sonunda dönüp tekrar açıldığı yerin çevresinde bir kapanış yapıyorsa bu kararsız bir mum demektir. Ne alıcılar burada güçlü kalabildi ne satıcılar güçlü kalabildi. Dolayısıyla burada 18.87'nin altında kalmış olması pek bir şey ifade etmez. Çünkü dediğim gibi alıcı ve satıcıların kararsız olduğu, kararsız kaldığı bir durumdur bu. Ve sonrasında da zaten alıcıların güçlenerek yükselişi başlattığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu dünkü harekette aşağıdaki bu 18.87'nin kırıldığını söyleyemiyoruz henüz. Sonrasında gelen hareketlerde zaten bakın şu alanda sıkışmaya başladı. Şu an enflasyon verisi bekleniyor. %10'a kadar söylentiler dolaşıyor ortalıklarda. Yani Amerika'da bir %10 enflasyon gerçekten kabus gibi. Yani borsaların inanılmaz bozulduğu bir süreci başlatır. Ortalama beklentide 8.8. Dolayısıyla aslında bugün enflasyon verisiyle yön tayin edilecektir diye tahmin ediyorum. Altın ve gümüşte. Tabii biz bu süreçte gümüş için artık aşağıda 18.74 bölgesini takip ediyor olacağız. Şu alanda yatay hareket etmeye başladık. Yukarıdaki yeni direnç bölgemizde bir önceki şu harekette ara direnç destek bölgesi olarak çalışıyordu. 19.15, 19.10. 19.15 üstü kapanışlar umutlandırabilir ancak yukarıda tekrar 19.47'yi takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında da hatırlarsanız şu gri alanı takip ediyoruz. Aşağıda 1721, yukarıda 1750 önemli seviyelerimiz. Bu 1750'nin de üstünde şu düşüş sürecinde şurada bir aykırı mumumuz vardı. Onun oluşturduğu bir direnç bölgesi var. 1757-1751 aralığı da gene önemli bir direnç bölgesi. 1757 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde umutlanabiliriz. Ancak tabii şu yukarıdaki direnç bölgelerimizi de gene takip etmeye devam edeceğiz. Aşağıda da önemli gördüğüm destek bölgesi 1721. Altında kapanışlar satışları derinleştirebilir. Bu da 1677-1661'e kadar satışların derinleştiği bir süreci bize gösterebilir. O nedenle şu alan çok önemli olacak önümüzdeki günlerde. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda değişen bir şey yok. Şu yatay bantta devam ediyoruz. Zaten altın ve gümüşteki yatay bandı da aynı şekilde takip ediyoruz. Şu alanın kırılması yukarıda 93.35 geçiliyor mu? Bu önemli olacak. Aşağıda da önemli destek bölgemiz 85, 81, 88, 20 aralığı. Bu kırılıma göre de gene yön bulacaktır. Daha doğrusu gümüşün daha güçlü mü duruyor yoksa gene gümüş sert satışlarla karşılaşıyor mu? Bu kırılımlar bu süreci bize gösterecek. Şimdi gramlara geçmeden hızlıca bir dolar Türk lirasına da bakalım. Dolar Türk lirasında yukarıda 17.37, 17.29 direnç bölgemizin üstündeyiz artık. Aşağıda da 17.20, 17.12 destek bölgemiz çalışıyor. 17-12 altında kapanışlarda beni rahatsız edecek hareket 16.72'nin altında kalıcı olması olur. Tekrar şu yatay banda döndüğümüz bir süreci bize gösterir. Açıkçası bugün Amerika'dan gelecek enflasyon verisi dolar Türk lirasının da yönünü netleştirecektir.
Beklentilerin üstünde bir enflasyon dolar Türk lirasında da sert yükselişleri mutlaka getirecektir diye düşünüyorum. Buradan gramlara geçecek olursak, gramlarda da aslında gram altında örneğin şu destek bölgesini uzun zamandır konuşuyoruz. 969-956 bölgesi. Şu an bunun üstünde hareketler görüyoruz. Dolar Türk lirasının özellikle güç kazanmasından ötürü. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 989-981 olmaya devam ediyor. Buradan gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşte de bakın şu alan artık destek. Bu da 10.48-10.62 bölgesi. Bunun da altında bizim esas takip edeceğimiz 10.17-998 destek bölgemiz var. Bu 9.98 kırılmadığı sürece şu bakın bir önceki dip bölgemiz aslında. Ya bu bölgeden artık yavaş yavaş destek bulmasını bekleriz. Dolar Türk lirası destekliyor şu an için. Buna bu enflasyon verileriyle birlikte onsların da katılması durumunda gramlarda gene çok sert dönüşleri görme ihtimalimiz var. Ancak gram gümüşte de 9.98 desteği önemli olmaya devam ediyor. Evet, altın ve gümüşten de kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Saat 3.30'daki enflasyon verisi aslında her şeyi belirleyecek bugün için. Onslarda önemli destek bölgelerinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bölgelerden olası dönüşler çok sert alımları tetikleyebilir. Ancak tabii özellikle mesela gümüşte unutmayalım ki 18.43'te aşağıda önemli bir destek bölgemiz gene. Bugün saat 3.30'da gelecek veriye göre olası sert dönüşleri tekrar bir video çekerek gerekirse akşam saatlerinde sizlerle bir analizini yapmaya çalışırız. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.